Merhabalar, nasılsınız? İyi günler. Bugün sizlerle hayatta kalmacılık üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve büyük bir deprem yaşadık. Bundan önce büyük bir salgın yaşadık ve birçok insanımızı kaybettik. Modern yaşam içerisinde sanki biraz gafil avlanıyormuşuz gibi bu tarz ölümlere. Ben bunu fark ettim arkadaşlar. Ee, Bu süreç içerisinde belli okumalarım oldu ve incelemelerim oldu. Dünyanın ya da bugünkü medeniyetin çöküşüne dair incelemelerde bulundum. Kendi çapımda tabii ki de kişisel olarak araştırdığım ya da üzerine düşündüğüm şeylerden başka bir şey değildi bunlar. Biliyorsunuz geçenlerde Piero San Giorgio ile yani ünlü bir yazarla röportaj yaptık bu kanal üzerinden. Türkiye'deki deprem hakkında. Ve o bir hayatta kalmacı. Türkiye'de pek bilinmeyen bir hayat felsefesi bu aslında. Amerika'da, İngiltere'de ve Anglo-Saksonların olduğu bütün her yerde olan bir tür toplum tarafından paranoyakça e, çöküş teorilerine inanan insanlar olarak geçiyor bu insanlar. Fakat e, anarşistler ve aşırı milliyetçiler gibi topluluklar da bunların içerisinde var. Yani arkadaşlar genel olarak bir sistemden kopuş yaşamak isteyen ya da kopan insanların ortaya koyduğu belli bir yaşam doktrini bu aslında. Bizimki gibi tehlikelerle ya da potansiyel tehlikelerle dolu bir ülkede bunların pek bilinmemesi ya da pek önemsenmemesi bana ilginç geldi doğrusu. Ben de bugüne kadar düşündüğüm şeyler doğrultusunda bu yaşam felsefesinin bir nevi savunucusu olmaya karar verdim. Ve tehlike anında kurtulduktan sonra ne yapacağım hakkında düşünmeye başladım aslında ilk olarak. İlk olarak yapabileceğim şeyin çantamı alıp kaçmak olduğunu düşünün. Herhangi bir deprem ya da büyük bir ekonomik çöküş anında ya da büyük bir nükleer savaş, biyolojik savaş koşulunda bunlar ne yapılabilir diye düşündüm. Biliyorsunuz yaşamımız gerçekten bir pamuk ipliğine bağlıymış. Deprem aslında bunu ortaya çıkarttı. On binlerce insanımız öldü. Büyük bir salgın yaşadık. O salgında da aynı şeyi gördük. Ve birçok insanımızı kaybettik. Yarın bundan daha büyük veya daha kötü şeylerin olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Ve dünyanın gidişatına baktığımız zaman bir gerginlik söz konusu dünyanın dört bir yanında. Rusya-Ukrayna savaşı beklenmedik bir şey olarak algılanıyordu. 2000'lerin sonunda dünyanın artık nihai barışa, tek kutuplu bir düzene eriştiği söyleniyordu. Fakat bunun böyle olmadığı ortaya çıktı arkadaşlar. Afganistan'daki Taliban yönetimi iktidarı aldı. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Çin-Tayvan gerginliği başladı. Pasifik'te de, Doğu Avrupa'da da, Orta Doğu'da da savaş bitmiyor ve bu gidişle de bitmeyecek. İsrail-Filistin gerginliği, Suriye'deki iç savaş, Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de tırmanan savaş ihtimali. Tüm bunlar birleştiğinde bana pek iyi bir yere doğru gittiğimizi pek düşündürtmüyor. Yani bunun sonu nükleer savaşa kadar gidebilir. Şimdi böyle diyorum tabii ki de ya bu ne diyor falan diyebilirsiniz. Fakat böyle bir ihtimalin olmayacağını hiç kimse garanti edemez ve dünya barışının ve istikrarının giderek bozulduğu ortada. İkinci olarak arkadaşlar nüfus çok artıyor. Tabii ki de Türkiye'deki Türk toplumunun doğum oranını kastetmiyorum. Nijerya, Hindistan, Çin gibi bölgelerde ya da Pakistan nüfus çok hızlı bir şekilde artıyor ve bu aslında bir nevi göçleri de tetikliyor. Çünkü oradaki kaynakların belli bir kotası var. Bu matematik hesabı gibi bir şey aslında. Belli bir kotayı aştıktan sonra o kaynaklar o nüfusları doyurmayacak. Ve bugün küresel iklim değişimi söz konusu. Ve bu küresel iklim değişimi de tarım alanlarını daraltıyor ve tatlı su
kıtlığına neden olmaya başlıyor tüm bu süreç, değişim. Birçok ekosistemin varlığı tehlikede ve bu ne demek oluyor? Bir av hayvanı bile bulamayacağımız anlamına gelebiliyor ileriki dönemde. Tarım alanlarının daralması, susuzluk gibi şeyler birleşince insanın bu kadar nüfusla olan bir dünyada, bu kadar nüfusu, insan nüfusu olan bir dünyada felaket anında ne yapacağını kestirememesi söz konusu arkadaşlar. Tüm bu olanlara baktığımız zaman büyük şehirler garip bir yığılmaya sahip ve bu yığılmanın da şöyle bir baktığımızda kimseye bir yararı yok. Herhangi bir deprem anında ya da bir savaşta ya da bir kıtlık, susuzluk anında bu kadar nüfus bir yerde olduğu zaman muhtemelen pek de iyi sonuçlar ortaya çıkmaz. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu aslında böyledir. Yani evrensel bir durumdur. Hayatta kalmacılık biraz paranoya içeriyor, farkındayım. Ama paranoya da aslında önemli bir durumdur. Yani şüpheden kaynaklanır. Bütün batini öğretilerde şüphe tek gerçek olarak geçer. Hasan Sabbah'ın ya da işte bu Ezel'deki Ramiz dayının kolundaki dövme bunları bize gösteriyor. İşin gırgır boyutunu geçersek bilim şüpheden başlar, felsefe şüpheden başlar. Yani düşünmekten başlar arkadaşlar. Ve insan nasıl öleceğini, nasıl yaşayacağını, kendisinin nasıl bir gelecek beklediğini düşünebilecek, ihtimalleri hesaplayabilecek, ihtimal gerçekleştiğinde neleri yapabileceğini düşünecek bir varlıktır. Ben hayatta kalmacılığın aslında sadece tek bireysel olarak bir yaşamda kalma stratejisi olmaktan çok bir felaket gerçekleşmediği anda da düzenli, tertipli, saygılı ve özgürlüğe düşkün bir şekilde yaşama metodu olduğunu fark ettim. Yani hayatta kalmacı bir insan grubu birbirlerine olağanüstü yararlı olabilirler. Hayatta kalmacılığı anlayan bir aile çeşidi hayata çok daha istikrarlı ve mantıklı şekilde bakabilir. Pek Türkiye'de bunu pek görmediğimiz için bize şu an garip gelebilir bu söylediklerim. Ama yabancılara baktığım zaman hayatta kalmacılığı benimseyen insanların aileleri daha bir uyumlu ve göze hoş gelmeye başlıyor arkadaşlar insana. Yani ben şunu gördüm aslında. Bugün aile sorunlarına şikayet edip duruyoruz ya modernizm içerisinde. Böyle aileler aslında birlikte üretip çalıştıkları, ataerkil olmadıkları ya da ne bileyim böyle modernizm içerisindeki feminizme falan filan çok dalmadıkları için eşitlikçi bir kafa yapısına çok kolay bir şekilde erişebiliyorlar ve hayatta kalmacıların yetiştirdiği çocuklar bana kalırsa daha normal ve istikrarlı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yani bir noktada anarşist olmaları bu insanların onları naturalistik özlerine geri döndürüyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman bir hayatta kalmacı fiziksel sağlığına, psikolojik sağlığına, çevresiyle kurduğu ilişkilere çok dikkatli bir şekilde yaklaşan ve insanlar arasındaki ilişkileri doğru bir dengeye oturtabilen, onlardan pragmatik bir şekilde yararlanabildiği gibi onlara aynı nedenlerle yardım eden ve toplumun nabzını ölçebilen bir insana da dönüşebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü tehlikenin gelebileceği yeri sezerseniz o tehlikeyi nasıl yumuşatırsınız? O tehlikeyi nasıl yumuşatırsınız? Ya da o tehlikeye karşı ne yapabilirsiniz? Bunları öğreniyorsunuz aslında bir noktada. Ve bir yangın gördüğünüzde, ne bileyim bir sorun oluştuğunda izlemek, korkmak, kaçmak, şoka girmek yerine %50 olarak bu şeye daha önceden kendinizi hazırladığınız için anında müdahale edebilirsiniz. Evinize bir hırsız mı girdi? Hemen önlemini alabilirsin. Elinde malzeme vardır. Ya da ne bileyim bir yangın mı çıktı? Hemen ne yapacağını bilebilirsin. Bunların hepsini daha önceden düşünmüş olman sana çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Ya da bir deprem oluştuğunda hemen ne yaptığını
fark ederek eyleme geçebilirsin. Ya da hiçbir şey yapamadığın anda, enkaz altında kaldığında bir hayatta kalmacıysan eğer, tabiri caizse donuna işeyip köpeklerin seni bulmasına izin verebilirsin ve o arama kurtarma köpeklerinin kurtardığı bir insanlardan bir tanesi olabilirsin. Ya da dar bir alana sıkışmışsındır. İdrarını içmenin mantıklı olabileceğini o an fark edebilirsin. Yani aslında bu ne yapacağını bilmekle ilgilidir ve oldukça da insan hayatında önemli bir yer tutması gereken özelliklerden birisi diye düşünüyorum hayatta kalmacılığın getirdiği felsefenin. Şimdi arkadaşlar başka bir konuya geçelim. Bir hayatta kalmacı aslında yaşam alanı oluşturabilen de bir insandır. Bu insanın kuracağı yaşam alanı aslında önemli bir özellikler barındırması gerekir. Tatlı suya hemen erişmesi gerekir ya da yağmur sularından yararlanması, çeşitli arıtıcıları alması gerekir. Bu insanın temel tarım bilgisinin ötesinde permakültür tarım yapabilmesi önemlidir. Doğadaki hangi bitkinin yenebileceğini, hangisinin yenemeyeceğini bilmesi, kendi çevresindeki coğrafyasını anlayabilmesi önemlidir. Demem o ki aslında genel olarak baktığımızda bu yaşadığımız hayatı fiziksel olarak kavranmasından başka bir şey değil. Ve aslında çok da sosyal olmayı gerektiren, şehrin en uç köşelerine gidip olası tehlikeleri bile düşünmeye sevk edebilecek bir metottur diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kafanıza tam oturmaya olabilir ama ben bu kanalı zamanla buna göre evriltmeyi de düşünüyorum. Yani aslında bugün baktığımız dünyada bazı şeylerin ne kadar anlamsız olduğunu zaman içerisinde siz de benimle birlikte görüp keşfedecek ya da bana katılmayacaksınız. Sadece eğlenmek için izleyeceksiniz. Fakat en azından sizlere bir şeyler katabilmek benim için manevi bir görev gibi. En azından şu an mesela bu videoyu izleyerek donunuza işemeniz gerektiğini deprem anında öğrenmiş oldunuz. Çünkü köpeklerin koku hassasiyeti buna göre evrimleşmiştir ve bu sizin belki de Allah göstermesin hayatınızı kurtaracak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar ve hayatta kalmacılığın temel felsefesini size aktarabildiysem bana ne mutlu. Sorunlarınızı gerçekten bekliyorum. Dünyanın sonuna hazırlanan insanlar olarak lütfen bu kanala abone olun ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizlerle bu konuda askere gidip geldikten sonra özellikle daha sık konuşmak istiyorum. Belli bir süremiz var yani şu an için bir ay kadar. Ondan sonraki 6 ay boyunca yokum. Yine de siz sorularınızı sormaya, yorumlarınızı yapmaya devam edin. Beni keşfettiyseniz ne mutlu. YouTube algoritması biraz kötü ama yine de olsun. Şimdi kendinize iyi bakın. Elon Musk'ın YouTube'u satın alması dileğiyle ve görüşmek üzere arkadaşlar.